İki adam, Doktor Raymond'un evinin önündeki terasta yavaşça yürüyordu. Güneş hala batı dağ çizgisinin üzerinde asılı duruyordu. Ama gölge düşürmeyen, sönük ve kırmızı bir ışıkla parlıyordu. Tüm hava sessizdi. Yukarıdaki yamacın büyük ormanından tatlı bir nefes geliyordu. Ve onunla birlikte, ara sıra, vahşi güvercinlerin yumuşak mırıltıları. Aşağıda, uzun ve güzel vadide nehir, yalnız tepelerin arasında kıvrılıp dolaşıyordu. Güneş süzülürken, batıya doğru kayboldu. Tepelerden saf, beyaz ve hafif bir sis yükselmeye başladı. Doktor Raymond keskin bir şekilde arkadaşına döndü. "Güvende mi?" "Tabii ki güvende. Kendi başına işlem tamamen basit bir işlem. Her cerrah yapabilir. Başka bir aşamada tehlike yok mu?" Hiçbir fiziksel tehlike yok, söz veriyorum. Sen her zaman çekingensin Clarke. Her zaman. Ama geçmişimi biliyorsun. Ben kendimi son 20 yıldır transandantal tıpla tutuyorum. Duydum. Beni sahtekar, şarlatan ve yalancı diye nitelendirdiler. Ama ben hep doğru yolda olduğumun farkındaydım. 5 yıl önce hedefe ulaştım. Ve o zamandan beri her gün, bu gece yapacağımız şeyler için bir hazırlık oldu. Her şeyin doğru olduğuna inanmak isterim. Clarke kaşlarını çattı ve şüpheli Doktor Raymond'a baktı. "Tamamen emin misin Raymond? Teorinin bir fantasmagoria olmadığını, kesinlikle muhteşem bir vizyon olduğunu. Ama sonuçta sadece bir vizyon olduğunu söylerken emin misin?" Doktor Raymond yürürken durdu ve keskin bir şekilde döndü. Orta yaşlı bir adamdı, zayıf, çelimsiz ve soluk sarı tenli. Ama cevap verirken ve Clarke'a döndüğünde, yanağında hafif bir kızarıklık belirdi. "Etrafına bak Clarke. Dağı görüyorsun. Ardından gelen tepeyi, dalga dalga yükselen ormanları ve meyve bahçelerini. Olgun mısır tarlalarını görüyorsun. Ve nehir kenarındaki kamışlara kadar uzanan çayırları. Beni görüyorsun, burada yanında ayakta duruyorum. Sesimi duyuyorsun. Ama sana söylüyorum ki, bunların hepsi, evet, gökyüzünde parlayan o yıldızdan ayaklarımızın altındaki sağlam zemine kadar. Bunların hepsinin sadece rüyalar ve gölgeler olduğunu söylüyorum. Gerçek dünyayı gözlerimizden gizleyen gölgeler. Bir gerçek dünya var. Ama bu ihtişamın ve bu vizyonun ötesinde. Arras'taki hayallerin, tüm bu kariyerin ve koşuşturmanın ötesinde. Her şeyin ötesinde bir peçe var. Hiçbir insanın o perdeyi kaldırıp kaldırmadığını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var Clarke. Seninle ben bu gece, başka birinin gözleri önünden o perdenin kaldırılışına tanık olacağız. Bunu garip bir saçmalık olarak düşünebilirsin. Belki garip, ama doğru. Ve kadimler, o perdenin kaldırılmasının ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Buna, Tanrı panı görmek derler. Clarke ürperdi. Nehir üzerinde toplanan beyaz sis oldukça soğuktu. "Gerçekten harika," dedi. "Eğer söylediklerin doğruysa, garip bir dünyanın eşiğindeyiz Raymond. Sanırım, bıçak kesinlikle gerekli mi? Evet. Gri maddede hafif bir lezyon yaratılacak, hepsi bu. Önemsiz bir şey. Belirli hücrelerin yeniden düzenlenmesi. 100 beyin uzmanından 99'unun dikkatinden kaçacak mikroskobik bir değişim. Seni teknik detaylarla rahatsız etmek istemiyorum Clarke. Sana vereceğim toplu teknik ayrıntılar çok etkileyici olurdu ama seni şu anki halinden daha fazla aydınlatmazdı. Ama sanırım gazetelerin uzak köşelerinde rahatça okumuşsundur. Son zamanlarda beynin fizyolojisinde büyük ilerlemeler kaydedildi. Geçen gün bir paragraf gördüm, Digby'nin teorisi ve Braun-Faber'in keşifleri hakkında. Teoriler ve keşifler. Şu anda onların durduğu yerde, ben 15 yıl önce duruyordum. Ve son 15 yıldır yerimde saymadığımı sana söylememe gerek yok herhalde. 5 yıl önce bahsettiğim o büyük keşfi yaptım. Yani hedefe ulaştığımı söylediğimde. Yıllarca süren bir emeğin ardından. Yıllarca karanlıkta çalışıp el yordamıyla ilerledikten sonra. Günlerce ve gecelerce süren hayal kırıklıkları ve bazen çöken umutsuzluk hissinin ardından. Ki ara sıra, başkalarının da bunu aradığını düşünerek soğuk eceller döker titrerdim. İşte o uzun zamandan sonra, aniden büyük bir sevinç ruhumu sarstı. Ve uzun yolculuğun sona erdiğini anladım. O zamanlar, ve hala öyle görünen, bir şans anı gibiydi. Anlık ve boş bir düşünce, yüzlerce kez takip ettiğim tanıdık çizgileri ve yolları işaret etti. Büyük bir gerçek üzerime patladı. Ve görüş alanımda, haritalandırılmış koskoca bir dünya gördüm. Bilinmeyen bir küre, kıtalar, adalar ve büyük okyanuslar.
İnsanın ilk kez gözlerini kaldırıp güneşi, gökyüzündeki yıldızları ve altındaki sessiz toprağı gördüğü günden beri hiçbir geminin açılmadığı bir umman, bunun tamamen abartılı bir dil olduğunu düşüneceksin Clarke. Ama kelimesi kelimesine anlatmak gerçekten çok zor. Yine de ima ettiğim şeyin açık ve yalın terimlerle ifade edilemeyeceğini söyleyemem. Örneğin, bu dünyamız artık telgraf telleri ve kablolarla oldukça iyi donatılmış durumda. Düşünce, ışık hızından az olmayan bir süratle akıyor. Düşünce, gün doğumundan gün batımına kadar, kuzeyden güneye, sellerin ve çölleşmiş toprakların üzerinden parıldayarak geçiyor. Diyelim ki günümüzün bir elektrikçisi, aniden kendisinin ve arkadaşlarının sadece çakıl taşlarıyla oynadığını ve bunları dünyanın temelleri sandığını fark ediyor. Böyle bir adam, akıntının önündeki o en büyük boşluğun açıldığını görse, İnsanların sözlerinin güneşi ve güneşin ötesindeki sistemleri yakıp geçtiğini ve açıkça konuşan insanların seslerinin, düşüncemizi sınırlayan o boşluğun içinde yankılandığını hissetse, işte bu benzetme, benim yaptığıma oldukça yakın bir benzetmedir. Şimdi, burada bir yaz akşamında dururken ne hissettiğimi biraz olsun anlayabilirsin. O zaman da bir yaz akşamıydı ve vadi tıpkı şu anki gibi görünüyordu. Burada durdum ve önümde, anlatılamaz, düşünülemez o uçurumu gördüm. İki dünya arasında derinlemesine esneyen o uçurumu. Madde dünyası ile ruh dünyası arasındaki o büyük boşluğu. Önümde derinlemesine uzanıp söndüğünü gördüm. Ve tam o anda, bir ışık köprüsü sıçrayarak dünyayı o bilinmeyen kıyıya bağladı. Ve uçurum kapandı. İstersen Braun Faber'in kitabına bakabilirsin. Günümüz bilim insanlarının beyindeki belirli bir sinir hücresi grubunun işlevlerini açıklayamadığını veya belirtemediğini göreceksin. O grup, hayali teoriler için sadece boş bir arazi gibiydi. Ben, Braun Faber ve diğer uzmanların durduğu o noktadayken, bu sinir merkezlerinin olası işlevlerini tam anlamıyla çözdüm. Onlara tek bir dokunuşla müdahale edebilirim. Onları harekete geçirebilirim. Tek bir dokunuşla diyorum, onları özgür kılabilirim. Akımı serbest bırakabilir. Tek bir dokunuşla bu dünya ile anlam dünyası arasındaki iletişimi tamamlayabilirim. Ve cümleyi daha sonra bitireceğiz. Evet, bıçak gereklidir. Ama o bıçağın ne yapacağını bir düşün. Tamamen sağlam olan o duyu duvarını yerle bir edecek. Ve muhtemelen insanlık var olduğundan, bir ruh yaratıldığından beri ilk kez bir insan ruhlar dünyasına doğrudan bakacak. Clarke, Mary, Tanrı Pan'ı görecek. Ama bana ne yazdığını hatırlıyor musun? Bunun gerekli olacağını, onun geri kalanını doktorun kulağına fısıldadı. Hiç de değil, hiç de değil. Bu tam bir saçmalık, size temin ederim. Gerçekten de ne kadar iyi ise o kadar olsun, bundan tamamen eminim. Konuyu iyi düşün Raymond. Bu büyük bir sorumluluk. Bir şeyler ters gidebilir. Hayatının geri kalanında mutsuz bir adam olursun. Hayır, sanmıyorum. En kötüsü olsa bile. Bildiğin gibi, Mary'i sokaktan ve neredeyse kesin bir açlıktan kurtardım. Henüz bir çocukken. Bu yüzden onun hayatının bana ait olduğunu düşünüyorum. Kendi istediğim gibi kullanabilirim. Gel. Geç oldu. En iyisi içeri girelim. Doktor Raymond eve doğru yol gösterdi. Koridordan geçip uzun ve karanlık bir geçitten aşağı indiler. Cebinden bir anahtar çıkardı, ağır bir kapıyı açtı ve Clarke'a laboratuvarı işaret etti. Burası bir zamanlar bir bilardo odasıydı. Tavanın ortasındaki cam kubbeden içeriye kasvetli, gri bir ışık hüzmesi süzülüyordu. Doktorun silüetinde beliren bu hüznün ortasında Raymond, ağır bir perdeyle kaplı bir lambayı yaktı. Ve onu odanın ortasındaki bir masanın üzerine koydu. Clarke etrafına baktı. Duvarın neredeyse tek bir karış alanı bile boş kalmamıştı. Raflar, her türlü şekil ve renkte şişelerle doluydu. Bir ucunda ise küçük bir Chippendale kitaplığı duruyordu. Raymond orayı işaret etti. Şu parşömeni görüyor musun? Oswald Crolius. Bana bu yolu ilk gösterenlerden biriydi. Ama sanırım kendisi tam olarak bulamadı. Garip bir sözü vardır. Her buğday tanesinde gizli bir yıldızın ruhu vardır. Laboratuvarda çok fazla mobilya yoktu. Ortadaki masa, bir köşesinde gideri olan taş bir levha. Ve Raymond ile Clark'ın üzerine oturduğu iki koltuk. Hepsi buydu. Sadece, odanın en uç köşesinde garip görünen bir sandalye dışında. Clarke ona baktı ve kaşlarını kaldırdı. "Evet, o sandalye," dedi Raymond. "En iyi pozisyonunda duruyor."
Kalktı, sandalyeyi ışığa doğru çekti. Onu kaldırıp indirerek, koltuğu alçaltarak, arkalığını çeşitli açılara getirip ayak dayama yerini ayarlamaya başladı. Yeterince rahat görünüyordu. Doktor, kollarındaki yumuşak yeşil kadife kumaşın üzerinde elini gezdirirken Clark'e onu izliyordu. Şimdi Clark'e, kendini rahat ettir. Önümde birkaç saatlik çalışma var. Bazı konuları sonuncusuna hazırlamam gerekiyor. Raymond taş levhaya doğru yürüdü. Clark'e, onun eğilip bir dizi şişenin ve potanın altındaki alevi yakışını kasvetli bir şekilde izledi. Doktorun küçük el lambası, cihazının üzerindeki bir çıkıntıda duruyor ve büyük olan kadar gölgeli bir ışık yayıyordu. Gölgelerin arasında oturan Clark'e, büyük, alacakaranlık odaya baktı. Parlak ışık ile tanımlanamayan karanlığın yarattığı o tuhaf zıtlığa hayran kaldı. Kısa süre sonra garip bir koku hissetti. Önceleri odada en ufak bir koku yokken, bu koku giderek keskinleşti. Bir eczane ya da ameliyathane kokusunu andırıyordu. Clark'e kendini boş yere bu hissi analiz etmeye çalışırken buldu. Yarı bilinçli bir halde, 15 yıl önce kendi evinin yakınındaki ormanlarda ve çayırlarda dolaşarak geçirdiği bir günü düşünmeye başladı. Ağustos başının o kavurucu sıcaklığıydı. Sıcaklık her şeyin sınırlarını muğlaklaştırmıştı, tüm mesafeler hafif bir sisle kaplıydı. Termometre, insanlara anormal bir dereceyi, neredeyse tropikal bir sıcaklığı işaret ediyordu. Garip bir şekilde, 50'li yılların o harika sıcak günü, Clark'ın hayal gücünde yeniden canlandı. Her yeri saran o göz kamaştırıcı güneş ışığı hissi, laboratuvarın gölgelerini ve ışıklarını söndürmüş gibiydi. Yüzüne vuran sıcak rüzgarları tekrar hissetti. Çimlerden yükselen o parıltıyı gördü ve yazın sayısız mırıltısını yeniden duydu. Umarım koku seni rahatsız etmiyordur Clark'e. Zararlı hiçbir şey yok. Biraz uykulu yapabilir, hepsi bu. Clark'e kelimeleri oldukça net duydu. Raymond'un konuştuğunu anladı ama içini kaplayan o halsizlikten sıyrılamadı. Sadece 15 yıl önce yaptığı o yalnız yürüyüşü düşünebiliyordu. Çocukluğundan beri bildiği tarlalara ve ormanlara son bakışıydı bu. Şimdi hepsi önünde, canlı bir resim gibi parıldıyordu. Her şeyden öte, burnuna yazın kokusu geldi. Çiçeklerin, ormanın ve serin gölgelerin kokusu. Güneşin sıcaklığıyla derinlerden çekilip çıkarılan o koku. Ve kolları açık, gülümseyen dudaklarıyla her şeyi bağrına basan o bereketli toprağın kokusu. Hayalleri onu, uzun zaman önce olduğu gibi tarlalardan ormana doğru sürükledi. Parlak kayın çalılıkları arasındaki küçük bir patikayı takip ediyordu. Kireçtaşı kayasından damlayan su damlası, rüyasında net bir melodi gibi yankılandı. Düşünceler sapmaya, başka düşüncelerle karışmaya başladı. Kayınlı yol, meşe ağaçları arasında bir patikaya dönüştü. Orada burada sarmaşıklar daldan dala tırmanıyor, dalgalanan kollarını yukarı gönderiyordu. Sarkık mor üzümler ve yabani zeytin ağacının seyrek, gri yeşil yaprakları. Meşelerin karanlık gölgelerine karşı öne çıkıyordu. Clark'e, rüyanın derin kıvrımlarında. Babasının evinden gelen yolun onu henüz keşfedilmemiş bir ülkeye çıkardığını hissetti. Ve tüm bu tuhaflığa hayret ederken, bir anda, yazın uğultusu ve mırıltısının yerini, her şeyin üzerine çöken sonsuz bir sessizlik aldı. Orman bir anlığına tamamen sessizleşti. Orada, yüz yüze duruyordu. Ne insan ne de hayvan olan bir varlık. Ne yaşayan ne de ölü. Ama her şey birbirine karışmış. Her şeyin formuna sahip, ama tüm formlardan yoksun. Ve o anda, beden ve ruhun bağı çözüldü. Bir ses sanki, "Hadi gidelim," diye bağırdı. Ve ardından, yıldızların ötesindeki o karanlığın karanlığı, sonsuzluğun karanlığı. Clark'e aniden uyandığında, Raymond'un yeşil bir şişeye birkaç damla yağlı sıvı döktüğünü ve kapağını sıkıca kapattığını gördü. "Uyukluyordun," dedi doktor. "Yolculuk seni yormuş olmalı. Şimdi bitti. Mary'i getireceğim. 10 dakika sonra dönerim." Clark'e sandalyesine yaslandı ve merakla etrafına baktı. Sanki bir rüyadan diğerine geçmiş gibiydi. Laboratuvarın duvarlarının eriyip kaybolmasını, Londra'da uyanıp kendi uykusundaki hayallere karşı ürpermeyi yarı yarıya bekliyordu. Ama sonunda kapı açıldı. Doktor geri döndü. Ve arkasında, bütünüyle beyazlar giyinmiş, yaklaşık 17 yaşlarında bir kız geliyordu. Öyle bir güzelliği vardı ki, Clark'e doktorun onun için yazdıklarına hiç şaşırmadı. Kızın yüzü, boynu ve kolları kızarıyordu ama Raymond bundan hiç etkilenmemiş gibiydi. "Mary,"
dedi doktor. Zamanı geldi. Tamamen özgürsün. Bana tamamen güvenmeye razı mısın? Evet, canım. Bunu duyuyor musun Clarke? Sen benim tanığımsın. İşte sandalye Mary. Çok rahat. Sadece otur ve geriye yaslan. Hazır mısın? Evet canım, tamamen hazırım. Başlamadan önce bana bir öpücük ver. Doktor eğildi ve nazikçe dudaklarını öptü. Şimdi gözlerini kapat, dedi. Kız, sanki çok yorgunmuş ve uykuya hasretmiş gibi gözlerini kapattı. Raymond yeşil şişeyi onun burnuna yaklaştırdı. Kızın yüzü beyazlaştı. Elbisesinden bile daha beyaz. Hafifçe mücadele etti. Sonra içindeki güçlü bir teslimiyetle, dua etmek üzere olan küçük bir çocuk gibi kollarını göğsünde kavuşturdu. Lambanın parlak ışığı tamamen üzerine vuruyordu. Clarke, kızın yüzünden geçen değişimleri izledi. Tıpkı yaz bulutlarının güneşin önünden süzüldüğü tepeler gibi. Sonra her şey duruldu. Bembeyaz ve hareketsizdi. Doktor göz kapaklarından birini kaldırdı. Tamamen baygındı. Raymond kollardan birine bastırdı ve sandalye geriye doğru yattı. Clarke, doktorun kızın saçından bir tutam kestiğini gördü. Lamba daha da yaklaştırıldı. Raymond küçük bir kutudan parıldayan keskin bir enstrüman çıkardı. Clarke titreyerek kafasını çevirdi. Tekrar baktığında, doktor açtığı yarayı sarıyordu. 5 dakika içinde uyanacak. Raymond hala gayet soğukkanlıydı. Yapılacak başka bir şey yok. Sadece bekleyebiliriz. Dakikalar çok yavaş geçti. Yavaş, ağır bir tıkırtı duyabiliyorlardı. Koridordaki eski saatin sesiydi bu. Clarke kendini hasta ve baygın hissetti, dizleri titriyor, onu neredeyse ayakta tutamıyordu. Birdenbire, izlerken, derin bir iç çekiş duydular. Ve aniden, kızın yanaklarından kaybolan o renk geri geldi. Gözleri birden açıldı. Clarke onların önünde ürkerek geriledi. Kızın gözleri korkunç bir ışıkla parlıyordu. Uzaklara bakarken, yüzüne ve ellerine büyük bir hayranlık çöktü. Görünmez olana dokunmak için uzanmıştı. Ama bir anda, o hayranlık soldu ve yerini en korkunç korkuya bıraktı. Yüz kasları korkunç bir şekilde sarsıldı. Baştan ayağa titriyordu. Ruh zorlanıyor gibiydi. Et kemikten ayrılırcasına titriyordu. Korkunç bir manzaraydı. Ve Clarke çığlık atarak ileri koştu, yere düştü. 3 gün sonra Raymond, Clark'ı Mary'nin yatağına götürdü. Kız uyanık yatıyordu. Başını sağa sola çeviriyor ve boş boş gülümsüyordu. Evet, dedi doktor, hala oldukça soğukkanlı bir sesle. Büyük bir acı, umutsuz bir aptal. Ancak başka bir şey yapılamazdı. Ve sonuçta, Büyük Tanrı Pan'ı gördü. Bay Clarke, Doktor Raymond tarafından o garip olaya tanık olmak üzere seçilmişti. Tanrı Pan'ın deneyi. Clark'ın karakterinde temkinli olma hali ve garip bir merak. Oldukça tuhaf bir şekilde birbirine karışmıştı. Ayık anlarında alışılmadık şeyleri düşünür ve bunlardan açık bir tiksinti duyarak uzak dururdu. Ama yine de, kalbinin derinliklerinde, insan doğasının o daha da karmaşık ve gizemli unsurlarına karşı koyamadığı, gözleri fal taşı gibi açık bir merak barındırırdı. İşte bu son eğilim yüzünden Doktor Raymond'un davetini kabul etmişti. Aslında mantığı, doktorun teorilerini her zaman en çılgın saçmalıklar olarak reddederdi. Yine de, gizli bir fanteziye içten içe inanıyor ve bu inancın doğrulandığını görmekten içten içe memnuniyet duyuyordu. Kasvetli laboratuvarda tanık olduğu dehşetler bir bakıma faydalı olmuştu. Tam olarak saygın sayılmayacak bir işe karıştığının farkındaydı ve bu yüzden yıllarca sıradan bir hayat sürmüş, okült araştırmalara dair tüm olasılıkları kararlılıkla reddetmişti. Hatta bir ara, tıpkı homeopatik bir tedavi yöntemi gibi, seçkin medyumların katıldığı seanslara bile gitmişti. Bu adamların sakar numaralarının, kendisini her türlü mistisizmden tamamen tiksindireceğini umuyordu. Ancak bu çare, ne kadar sert olsa da işe yaramadı. Clarke, içindeki o özlemin hala var olduğunu biliyordu. Zamanla, hissettirmeden ve yavaş yavaş, o eski tutku yeniden baş gösterdi. Çünkü Mary'nin bilinmeyen bir korkuyla titreyen ve sarsılan yüzü, hafızasından yavaşça silinip gidiyordu. Gündüzleri ciddi ve kazançlı işlerle meşgul olduktan sonra, akşamları rahatlama arzusu çok ama çok büyüktü. Özellikle de kış aylarında. Ateşin ortama sıcak bir ışık saçtığı, bekar evinin konfor sunduğu ve hemen yanı başında seçkin bir şişe Claire'nin hazır beklediği anlarda, yemeğini sindirdikten sonra, önce akşam gazetesini okuyormuş gibi yapardı.
Ama haber başlıkları zihninde çok az yer kaplardı. Çok geçmeden Clarke, gözlerini şömineden hoş bir mesafede duran eski Japon bürosuna dikmiş halde. Bulurdu kendini. Tıpkı reçel kavanozunun önündeki bir çocuk gibi, birkaç dakika kararsızca beklerdi. Ama arzu her zaman galip gelirdi. Clarke sonunda sandalyesini çeker, bir mum yakar ve büronun önüne otururdu. Büronun gizli bölmeleri ve çekmeceleri en karanlık belgelerle doluydu. İçindeki o ana bölmede ise büyük bir el yazması cildi duruyordu. Büyük bir emekle topladığı koleksiyonunun en değerli mücevherleri bu ciltteydi. Clark'ın basılı edebiyata karşı tatlı bir küçümsemesi vardı. Basılmış hiçbir hayalet hikayesi onun ilgisini çekmezdi. Tek zevki, şeytanın varlığını kanıtlayan anılar, adını verdiği bu eserleri okumak, derlemek ve yeniden düzenlemekti. Bu uğraşla geçen akşam saatleri adeta havada uçup gider, gece ona çok kısa gelirdi. Belirli bir akşam, sisle kapkara olmuş, buz gibi çiseleyen çirkin bir Aralık gecesiydi. Clarke yemeğini aceleyle bitirdi. Gazeteyi eline alıp tekrar yerine koymak gibi geleneksel ritüelini bile neredeyse umursamadı. Odada 2-3 kez bir aşağı bir yukarı yürüdü. Büroyu açtı. Bir an hareketsiz durdu. Ve oturdu. Geriye yaslandı. Kendisini sık sık kaptırdığı o hayallerden birine daldı. Sonunda kitabını çıkardı ve en son eklediği girişi açtı. Clark'ın kendi el yazısıyla kaplanmış 3 ya da 4 sayfa vardı. Yuvarlak ve kendinden emin bir yazısı vardı. Sayfanın başında ise biraz daha büyük harflerle şunu yazmıştı. Tek anlatı, arkadaşım Doktor Phillips tarafından anlatıldı. Bana burada yer alan tüm gerçeklerin kesin ve tamamen doğru olduğuna dair güvence veriyor. Ancak ne ilgili kişilerin soyadlarını ne de bu olağanüstü olayların yaşandığı yeri açıklamayı kabul ediyor. Bay Clarke, bu anlatıyı belki de 10. kez okumaya başladı. Şimdi göz gezdiriyor, arkadaşı olayı anlatırken tuttuğu notlara bakıyordu. Arkadaşı, edebi yeteneğiyle gurur duyduğu bir üslup kullanmıştı. Clarke, bu tarzın konuya çok uygun olduğunu düşünüyor. Olayların dramatik bir düzen içinde sunulmasına özen gösteriyordu. Hikayeyi okumaya devam etti. Bu ifadede bahsi geçen kişiler şunlardır. Helen 5. Eğer hala hayattaysa, şimdi 23 yaşında bir kadın olmalı. Rachel 10. O zamandan beri vefat etmiş olan ve Helen'den bir yaş küçük olan genç kız. Ve 8 yaşında, akıl sağlığı yerinde olmayan Trevor ve bunlar, hikayenin geçtiği dönemde Galler sınırındaki bir köyün sakinleriydi. Burası, Roma işgali döneminde önemli bir yerleşim yeriydi. Ancak şimdi nüfusu 500'ü geçmeyen dağınık bir köydü. Konumu, denizden yaklaşık 6 mil uzaklıkta yükselen bir arazi ve büyük, kartpostallık bir ormandı. Yaklaşık 11 yıl önce, Helen 5. oldukça tuhaf koşullar altında bu köye geldi. Henüz bebekken yetim kaldığı için uzak bir akrabası tarafından evlat edinilmiş ve bu kişi tarafından 12 yaşına kadar kendi evinde büyütülmüştü. Ancak akrabası, çocuğun kendi yaşındaki arkadaşlara ihtiyacı olduğunu düşündü. Birkaç lokal gazeteye ilan verdi. 12 yaşındaki bir kız çocuğu için rahat bir çiftlik evinde iyi bir yuva aranıyordu. Bu ilana, yukarıda bahsedilen köyde yaşayan varlıklı bir çiftçi olan Bayar, yanıt verdi. Referanslar tatmin ediciydi. Centilmen adam, evlatlık kızını bir mektupla birlikte Bay R'ye gönderdi. Mektupta kızın kendine ait bir odası olması gerektiği ve eğitimi konusunda zorlanmaması gerektiği belirtiliyordu. Zira kız, hayattaki konumuna yetecek kadar eğitilmişti. Hatta Bayar'den, kızın kendi uğraşlarını bulmasına izin verilmesi ve zamanını neredeyse istediği gibi geçirmesine göz yumulması istenmişti. Bayar, kızı en yakın istasyonda, evinden 7 mil uzaklıktaki bir kasabada karşıladı. Çocuğun eski hayatı ve evlatlık babası hakkında çok çekingen olması dışında olağanüstü bir durum fark etmedi. Ancak Helen, köy sakinlerinden çok farklı bir tipe sahipti. Teninde soluk ve berrak bir zeytin tonu vardı. Yüz hatları son derece belirgindi ve hafif yabancı bir karakter taşıyordu. Çiftlik hayatına çabuk uyum sağladığı ve çocukların sevgilisi olduğu görüldü. Bazen çocuklarla birlikte ormanda gezintiye çıkarlardı, çünkü en büyük eğlencesi buydu. Bay R, kızın sabah kahvaltısından hemen sonra evden çıktığını ve ancak alacakaranlık çöktükten sonra döndüğünü belirtiyordu. Genç bir kızın saatlerce yalnız kalmasından endişe duyarak evlatlık babasıyla iletişime geçmiş.
Fakat adam kısa bir notla Helen'in ne istiyorsa onu yapabileceğini yanıtlamıştı. Kışın, orman yolları geçilmez hale geldiğinde, zamanının çoğunu yatak odasında geçiriyordu. Akrabasının talimatları doğrultusunda orada tek başına uyuyordu. İşte bu kızın adının karıştığı ilk garip olay, ormana yaptığı bu gezilerden birinde gerçekleşti. Tarih, köye gelişinden yaklaşık bir yıl sonrasını gösteriyordu. Önceki kış şaşırtıcı derecede sert geçmiş, karlar büyük tepeler oluşturmuş. Dondurucu soğuklar eşi benzeri görülmemiş bir süre devam etmişti. Onu takip eden yaz ise aşırı sıcaklarıyla dikkat çekiciydi. İşte bu yazın en sıcak günlerinden birinde, Helen 5. Yanına her zamanki gibi öğle yemeği için biraz ekmek ve et alarak ormandaki uzun gezintilerinden birine çıktı. Tarlalarda çalışırken, ormanın en yüksek kısmından geçen yeşil bir geçit olan eski Roma yoluna doğru ilerlediğini gören bazı adamlar vardı. Güneşin sıcaklığı tropikal bir boyuta ulaşmışken kızın şapkasını çıkardığını görüp şaşırmışlardı. Tesadüf bu ya, Joseph W. adında bir işçi de Roma yolu yakınındaki ormanda çalışıyordu. Saat 12'de küçük oğlu Trevor, adama ekmek ve peynirden oluşan öğle yemeğini getirdi. Yemekten sonra, o sıralar yaklaşık 7 yaşında olan çocuk babasını işte bıraktı. Kendi deyimiyle, ormanda çiçek aramaya gitti. Adam, oğlunun keşif yaparken neşeyle bağırdığını duyabiliyordu ve hiç endişelenmedi. Ancak, aniden en korkunç çığlıklar duyuldu. Belli ki çocuk büyük bir dehşet içindeydi. Çığlıklar tam da oğlunun gittiği yönden geliyordu. Adam aceleyle aletlerini bırakıp ne olduğunu görmek için koştu. Sesi takip ederek ilerledi ve başıboş bir halde koşan küçük oğluyla karşılaştı. Çocuk açıkça dehşete düşmüştü. Sorgulandığında, bir kucak çiçek topladıktan sonra yorulduğunu, çimenlerin üzerine uzanıp uyuyakaldığını söyledi. Derken, tuhaf bir sesle uyanmıştı. Bir tür şarkı söyleme sesiydi bu. Dalların arasından baktığında, Helen 5. Çimenlerin üzerinde, garip, çıplak bir adamla oynarken görmüştü. Adamı daha ayrıntılı tarif edemiyordu. Çok korktuğunu ve ağlayarak babasına doğru kaçtığını söyledi. Joseph W., oğlunun gösterdiği yöne doğru ilerledi. Helen 5. Kömür ocakçılarından kalan açık bir alanda, çimenlerin ortasında otururken buldu. Öfkeyle kızı küçük oğlunu korkutmakla suçladı. Ancak Helen bu suçlamayı tamamen reddetti. Çocuğun, garip adam, hikayesine gelince, buna pek inanmadı. Joseph W., çocuğun tıpkı diğer çocukların bazen yaptığı gibi ani bir korkuyla uyandığı sonucuna vardı. Fakat Trevor hikayesinde ısrar ediyordu. Öyle belirgin bir sıkıntı içindeydi ki, sonunda babası onu eve kucağında götürdü. Annesinin onu sakinleştireceğini umuyordu. Ancak haftalarca bu çocuk ebeveynlerine büyük bir endişe kaynağı oldu. Tavırları gergin ve garip bir hal aldı. Kulübeden tek başına çıkmayı kesinlikle reddediyordu. Geceleri ise çığlıklarla uyanarak evi ayağa kaldırıyordu. Ormandaki adam, "Baba, baba." Zamanla bu korku izlenimi azalır gibi oldu. 3 ay sonra çocuk, babasıyla birlikte Joseph W.'nin ara sıra çalıştığı bir beyefendinin evine gitti. Adam çalışma odasına alındı, küçük çocuk ise koridordaki bir sandalyede oturtuldu. Birkaç dakika sonra, ev sahibi Joseph W.'ye talimatlarını verirken, her ikisi de keskin bir çığlık ve düşme sesiyle dehşete düştü. Dışarı koştular. Çocuğu yerde baygın halde buldular, yüzü korkudan tanınmaz hale gelmişti. Hemen bir doktor çağrıldı. Yapılan muayenenin ardından doktor, çocuğun ani bir şok sonucu nöbet geçirdiğini söyledi. Çocuk yatak odalarından birine taşındı. Bir süre sonra bilinci yerine geldi. Ancak tıp uzmanının, şiddetli histeri olarak tanımladığı bir duruma geçti. Doktor güçlü bir sakinleştirici verdi. 2 saatlik bir sürenin ardından çocuğun eve yürüyebilecek durumda olduğunu belirtti. Fakat korku patlamaları daha da büyük bir şiddetle geri döndü. Baba, çocuğun bir noktayı işaret ettiğini fark etti ve o tanıdık çığlığı duydu. Ormandaki adam, işaret edilen yöne baktığında, kapılardan birinin üstündeki duvara monte edilmiş grotesk görünümlü taş bir kafa gördü. Görünüşe göre ev sahibi yakın zamanda binada tadilat yaptırmıştı. Adamlar bazı ek binaların temelini kazarken, Roma dönemine ait ilginç bir taş kafa bulmuşlardı. Kafa tam da tarif edilen tarzdaydı. Bölgenin en deneyimli arkeologları,
Bu büstün bir faun ya da satir kafa tasviri olduğunu belirtmişlerdi. Doktor Phillips mefhum kafayı kendisinin de gördüğünü söylüyor ve bana güvence veriyor. Hayatında hiç bu kadar canlı bir kötülük sergileyen bir eser görmemiş. Sebep ne olursa olsun, bu ikinci şok küçük Trevor için çok ağır oldu. Şu anda zeka geriliğinden muzdarip ve durumu düzelmeye pek ümit vermiyor. Bu konu o dönemde büyük bir yankı uyandırdı. Helen adındaki kız, Bay R. tarafından sıkı bir sorguya çekildi. Fakat hiçbir sonuç alınamadı. Kız, Trevor'u korkuttuğunu veya ona herhangi bir şekilde tacizde bulunduğunu kesin bir dille reddetti. Bu kızın adının karıştığı ikinci olay ise yaklaşık 6 yıl önce gerçekleşti ve çok daha olağanüstü bir niteliğe sahip. 1882 yazının başında Helen, bölgedeki zengin bir çiftçinin kızı olan Rachel Bininci ile tuhaf ve samimi bir dostluk kurdu. Helen'den bir yaş küçük olan bu kız, çoğu kişi tarafından ikisinden daha güzel kabul ediliyordu. Ancak Helen büyüdükçe yüz hatları büyük ölçüde yumuşamıştı. Her fırsatta bir araya gelen bu iki kız tam bir zıtlık oluşturuyordu. Biri berrak zeytin tenli ve neredeyse İtalyan görünümlüydü. Diğeri ise kırsal bölgelerimizin o meşhur al ve beyaz tenine sahipti. Şunu da belirtmek gerekir ki, Helen'in bakımı için Bay R.'ye ödenen paralar köy standartlarına göre aşırı cömertçeydi. Herkes kızın bir gün akrabasından büyük bir miras kalacağına inanıyordu. Bu yüzden Rachel'ın ebeveynleri, kızlarının Helen'le olan dostluğundan rahatsız değildi. Hatta bu yakınlığı teşvik ediyorlardı. Fakat şimdi, bunu yaptıkları için acı bir pişmanlık duyuyorlar. Helen ormana olan o sıra dışı sevgisini hala koruyordu. Birkaç kez Rachel da ona eşlik etti. İki arkadaş sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor ve alacakaranlığa kadar ormanda kalıyorlardı. Bu gezilerden bir iki tanesinden sonra, Bayan Bininci kızının tavırlarını oldukça tuhaf bulmaya başladı. Rachel tembel ve hayalperest görünüyordu. Kendi deyimiyle, kendisinden geçmiş gibiydi. Ama bu tuhaflıkların üzerinde durulmayacak kadar önemsiz olduğu düşünüldü. Ancak bir akşam, Rachel eve döndükten sonra anne, kızın odasından bastırılmış ağlama sesleri duydu. Kapıyı açıp içeri girdiğinde, kızı yarı çıplak halde yatağın üzerinde yatarken buldu. Belli ki derin bir ıstırap içindeydi. Rachel annesini görür görmez haykırdı. "Ah anne, anne, beni ormana neden götürdün Helen?" Bayan Bininci bu garip soru karşısında şaşkına döndü ve onu sorgulamaya devam etti. Rachel annesine akıl almaz bir hikaye anlattı. Şöyle diyordu. Clarke kitabı bir şakırtıyla kapattı ve sandalyesini ateşe doğru çevirdi. O akşam arkadaşı bu sandalyede oturup hikayesini anlatırken, Clarke biraz sonra sözünü kesmiş. Dehşet dolu bir patlamayla bağırmıştı. "Aman tanrım," diye haykırmıştı. "Düşün, ne demek istediğini bir düşün. Çok inanılmaz, çok canavarca. Böyle şeyler asla bu sessiz dünyada yaşanamaz. Erkeklerin ve kadınların yaşadığı, öldüğü, mücadele ettiği, kazandığı ya da belki başarısız olup keder altında ezileceği, yıllarca tuhaf kaderlerin acısını çekeceği bir dünyada. Ama bu değil Phillips. Böyle şeyler olamaz. Bir açıklaması, bu korkudan bir çıkış yolu olmalı. Yahu dostum, eğer böyle bir şey mümkün olsaydı, dünyamız bir kabustan ibaret olurdu." Ama Phillips hikayesini sonuna kadar anlatmıştı ve sözlerini şöyle tamamlamıştı. "Onun ortadan kayboluşu bugün bile bir gizemdir. Gün ortasında, gündüz gözüyle kaybolup gitti. Onu bir çayırda yürürken gördüler. Ve birkaç dakika sonra artık orada yoktu." Herbert, aman tanrım, mümkün mü? Evet, benim adım Herbert. Sanırım senin yüzünü de tanıyorum ama adını hatırlamıyorum. Hafızam çok tuhaf. Wadham'ın kötü adamlarını hatırlamıyor musun? Öyle, öyle. Affedersiniz Villiers, eski bir üniversite arkadaşımdan yalvaracağımı sanmıyordum. İyi geceler. Sevgili dostum, bu acele gereksiz. Odalarım yakın ama, henüz oraya gitmeyeceğiz. Diyelim ki Shaftesbury Avenue'da biraz yürürüz, ne dersin? Ama Allah aşkına, nasıl böyle bir noktaya geldin Herbert? Uzun bir hikaye Villiers. Garip de. Ama anlatabilirsin, istersen dinle. Hadi ama. Kolumu tut, çok güçlü görünmüyorsun. Dağınık ikili, Rupert Street boyunca yavaşça ilerledi. Biri kirli, kötü görünümlü bezler içindeydi. Diğeri ise şehir içindeki bir adamın standart üniformasıyla. Zarif, parlak ve son derece varlıklı biri.
Villiers, restoranda birçok çeşitten oluşan mükemmel bir akşam yemeğinden ve hoş, küçük bir Chianti şişesinden sonra buradan çıkmıştı. O ruh halinde, ki bu durum neredeyse kronikleşmişti, kapının yanında bir an gecikti. Etrafına bakarak, loş ışıklı sokakta gizemli olayları ve kişileri aradı. Londra sokakları her çeyrekte, her saatte böyle şeylerle dolup taşardı. Villiers, böyle belirsiz labirentlerin ve yan yolların deneyimli bir kaşifi olarak gurur duyuyordu. Londra hayatındaki bu kârsız uğraşta, daha ciddi bir işe layık olduğunu belirten bir özveri sergiliyordu. Böylece lamba direğinin yanında durup yoldan geçenleri izledi. Gizlenmemiş bir merakla ve sistematik bir lokantacının bilinen o çekimiyle. Zihninde şu formülü dile getirmişti. Londra, karşılaşmalar şehri olarak adlandırılmıştır. Bundan daha fazlası, dirilişler şehridir. Tam bu düşüncelere dalmışken, aniden dirseğinde acınası bir inleme ve acınacak bir sadaka çağrısıyla bölündü. Biraz sinirle etrafına baktı. Ve aniden, şok içinde kendini biraz yapay olan hayallerinin bedenleşmiş haliyle karşı karşıya buldu. İşte orada, yakınında, yüzü yoksulluk ve utançla değişmiş, şekilsizleşmişti. Yağlı, kötü oturan bezlerle zar zor kaplanmış bir beden. Eski dostu Charles Herbert duruyordu. Kendisiyle aynı gün kayıt olmuştu. 12 dönem boyunca onunla neşeli ve bilge zamanlar geçirmişti. Farklı meslekler ve ilgi çeşitliliği dostluğu bölmüştü. Villiers'in Herbert'i görmesinin üzerinden 6 yıl geçmişti. Ve şimdi bir adamın bu enkazına, acı ve hayal kırıklığı içinde bakıyordu. Belli bir merakla karışık bir acımayla. Hangi kasvetli zincirleme koşulların onu böyle üzücü bir duruma sürüklediğini düşünüyordu. Villiers, merhamet hissiyle birlikte, gizemlerdeki bir amatörün tüm zevki ve restoran dışındaki o rahat spekülasyonları için kendini tebrik etti. Bir süre sessizce yürüdüler. Yoldan geçen birden fazla kişi içeri baktı. Alışılmadık bir şekilde giyinmiş bir adamın koluna tutunan, ne olduğu anlaşılamayan bir dilenci. Bunu gözlemleyen Villiers, Soho'daki belirsiz bir sokağa giden yola öncülük etti. Burada sorusunu tekrar etti. Nasıl oldu bu Herbert? Her zaman senin Dorsetshire mükemmel bir pozisyona ulaşacağını düşünürdüm. Baban mirastan mı mahrum etti? Sen mi? Kesinlikle değil, değil mi? Hayır Villiers. Zavallı babamın evindeki tüm mülklere girdim. Ölüm. Oxford'dan ayrıldıktan bir yıl sonra öldü. Bana çok iyi bir babaydı ve onun ölümünü içtenlikle yas tuttum. Ama genç erkeklerin ne olduğunu bilirsin. Birkaç ay sonra kasabaya geldim ve topluma oldukça fazla girdim. Tabii ki mükemmel tanıştırmalar yaptım. Ve zararsız bir şekilde. Biraz oynadım elbette, ama asla ağır bahislerle değil. Yarışlarda yaptığım birkaç bahis bana para getirdi. Sadece birkaç pound bilirsin, ama pro ve bu tür önemsiz zevkler için yeterliydi. İkinci sezon boyunca durum değişti. Tabii ki benim evlilik. Hayır, hiç duymadım. Evet, evlendim Villiers. Bir kızla tanıştım. En harika ve en tuhaf güzellik. Tanıdığım bazı insanların evinde. Sana yaşını söyleyemem, bunu hiç bilmiyordum. Ama tahmin ettiğim kadarıyla, onunla tanıştığımda yaklaşık 19 yaşındaydı. Arkadaşlarım Floransa'da tanışmıştı onunla. Onlara yetim olduğunu, İngiliz bir babası ve İtalyan bir annesi olduğunu söyledi. Onları da, beni büyülediği gibi büyüledi. Onu ilk gördüğüm zaman bir akşam partisindeydi. Kapının yanında duruyordum ve bir arkadaşımla konuşuyordum. Konuşmanın uğultusunun ve mırıltısının üzerinde, aniden bir ses duydum. Kalbime çok büyük bir heyecan veren bir ses. İtalyan bir şarkı söylüyordu. O akşam tanıştırıldım ve 3 ay sonra Helen ile evlendim. Kötü adamlar. O kadın. Eğer ona kadın diyebilirsem. Ruhumu yozlaştırdı. Düğün gecesinde kendimi oteldeki yatak odasında oturup onu dinlerken buldum. Yatakta oturuyordu ve ben onun o güzel sesini dinliyordum. Hala fısıldamaya cesaret edemeyeceğim şeylerden bahsediyordu. En karanlık geceydi, ama ben bir vahşi doğanın ortasında duruyordum. Sen Villiers, sen hayatı, Londra'yı ve bu dünyada, bu korkunç şehirde gece gündüz neler olup bittiğini bildiğini düşünebilirsin. Belki en iğrenç söylenen şeyleri duymuşsundur. Ama sana söylüyorum. Bildiklerimi en iyi zamanlarda bile kavrayamazsın. Fantastik, korkunç rüyaların en ufak gölgesini bile hayal edebilir misin? Duydum ve gördüm. Evet, görüldü. İnanılmaz şeyleri gördüm.
Öyle dehşetler ki, bazen sokağın ortasında durup bir insanın böyle şeyleri görüp yaşayabilmesinin mümkün olup olmadığını soruyordum kendime. Bir yıl sonra Villiers, ben hem bedenimle hem bedenimle hem ruhumla mahvolmuş bir adamdım. Ama mülkün Herbert, Dorset'te arazin vardı. Hepsini sattım. Tarlalar ve ormanlar, sevgili eski ev, her şey. Peki ya para? Hepsini benden aldı. Sonra da seni terk mi etti? Evet, bir gece ortadan kayboldu. Nereye gittiğini bilmiyorum ama onu tekrar görürsem beni öldüreceğinden eminim. Hikayemin geri kalanı ise tamamen ilgisiz. Sadece pis bir mutsuzluk, hepsi bu. Villiers, sanki abartmışım ve etkili olmak için konuşmuşum gibi gelebilir, ama sana yarısını bile söylemedim. Anladım. Seni ikna edecek bazı şeyler vardı ama onları duysaydın asla mutlu bir gün tanımazdın. Yine, hayatının geri kalanını, benim de geçirdiğim gibi, perili bir adam olarak geçirecektin. Cehennemi görmüş bir adam. Villiers talihsiz adamı odasına götürdü ve ona yemek verdi. Herbert az yiyebiliyordu. Önüne koyduğu şarap kadehine ise neredeyse hiç dokunmadı. Ateşin yanında oturdu. Karanlık ve sessizdi. Villiers onu küçük bir para hediyesiyle gönderdiğinde rahatlamış gibiydi. Bu arada Herbert, dedi Villiers, kapıda ayrılırken. Eşinin adı neydi? Helen dedin sanırım. Helen ne? Onunla tanıştığımda kullandığı isim Helen Vaughan'dı. Ama gerçek adını söyleyemem. Sanırım bir adı yoktu. Hayır. O anlamda değil. Sadece insanların isimleri vardır Villiers. Söyleyemem artık. Hoşça kal. Evet. Eğer bana yardımcı olabilecek bir yol görürsem, aramayı asla unutmayacağım. İyi geceler. Adam acı geceye doğru çıktı. Villiers ise şöminesine geri döndü. Herbert'te onu tarif edilemez şekilde şok eden bir şey vardı. Ne fakirliğiydi bu, ne de yoksulluğun yüzünde bıraktığı izler. Daha çok etrafında bir sis gibi asılı kalan belirsiz bir dehşetti. Kabul etmişti. Kendisi suçsuz değildi. Kadın, onun bedenini ve ruhunu yozlaştırdığını itiraf etmişti. Ve Villiers, bu adamın, bir zamanlar arkadaşı olan bu adamın, kelimelerin gücünün ötesindeki kötü sahnelerde bir oyuncu olduğunu anladı. Hikayesinin onaya ihtiyacı yoktu. Kendisi bunun somutlaşmış kanıtıydı. Villiers merakla düşündü duyduğu hikaye üzerine. Hikayenin ilkini ve sonuncusunu duyup duymadığını merak etti. Hayır, diye düşündü. Kesinlikle sonuncusu değil. Bu muhtemelen sadece başlangıç. Böyle bir vaka, Çin kutuları gibidir. Birer birer açarsınız ve her birinde sıradan bir işçilik bulursunuz. Muhtemelen zavallı Herbert sadece dış kutulardan biridir. Daha yabancı olanlar takip edecek. Villiers, Herbert'i ve onun hikayesini aklından çıkaramıyordu. Gece ilerledikçe hikaye daha da vahşi bir hal alıyordu. Ateş alçalıyor gibiydi ve sabahın soğuk havası odaya sızdı. Villiers omzunun üzerinden bir bakış atarak ayağa kalktı. Ve hafifçe titreyerek yatağa gitti. Birkaç gün sonra, kulübünde tanıdığı bir beyefendiyi gördü. Adı Austin'di. Hem Londra hayatının karanlık ve gizemli yönleri, hem de parlak sayfaları hakkındaki derin bilgisiyle ünlüydü. Villiers, hala Soho'daki karşılaşmasıyla doluydu ve sonuçlarını düşünüyordu. Austin'in Herbert'ın geçmişi üzerine biraz ışık tutabileceğini düşündü. Bu yüzden biraz rahat konuşmadan sonra aniden sordu. Herbert, Charles Herbert adında bir adam hakkında bir şey biliyor musunuz? Austin keskin bir şekilde arkasını döndü. Villiers'a biraz şaşkınlıkla baktı. Charles Herbert mı? 3 yıl önce şehirde değil miydiniz? Hayır. O zaman Paul Street davasını duymadınız mı? O zamanlar büyük bir his yaratmıştı. Dava neydi? Çok iyi bir konumda olan bir beyefendi, Bay Stark. Paul Street'te, Tottenham Court Road yakınlarındaki belirli bir evin civarında ölü bulundu. Tabii ki polis yapmadı bu keşfi. Eğer bütün gece oturuyorsanız ve pencerenizde ışık varsa, polis zili çalar. Ama eğer birinin bölgesinde ölü yatıyorsanız, yalnız bırakılırsınız. Bu durumda, birçok başka durumda olduğu gibi alarm bir serseri tarafından verildi. Sıradan bir serseri ya da bir pub serserisi değil. Bir centilmen. İş, eğlence ya da her ikisi de onu sabahın bebinde Londra sokaklarında bir seyirci yapıyordu. Bu kişi, eve gidiyorum, dediği için, nereden gelip nereye gittiği pek görünmüyordu. Sabah 4 ile 5 arasında Paul Street'ten geçme fırsatı bulmuştu. 20 numarada dikkatini çekti. Saçma bir şekilde, evin şimdiye kadar gözlemlediği en hoş olmayan fizyonomiye sahip olduğunu
düşündü. Bölgeye göz gezdirdi ve bir adamın taşların üzerinde yattığını görünce oldukça şaşırdı. Uzuvları birbirine kenetlenmişti ve yüzü yukarı dönüktü. Beyefendimiz yüzünün tuhaf bir şekilde korkunç göründüğünü düşündü ve en yakın polisi aramaya başladı. Polis başta hafif bir şeyden, yaygın bir sarhoşluktan şüphelendi. Ancak gelip adamın yüzüne bakınca, tonunu hızla değiştirdi. Bu, erken kalkan kuş, doktoru çağırmaya gönderildi. Polis kapıyı çaldı. Kötü, yarı uykulu görünen bir hizmetçi kız aşağı inene kadar çaldı. Polis memuru durumu gösterince hizmetçi kız öyle yüksek sesle çığlık attı ki tüm sokak uyandı. Ama kız adam hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Onu evde hiç görmemişti. Vesaire. Bu arada, olayı ilk keşfeden kişi yanında bir doktorla geri dönmüştü. Sonra o bölgeye girildi. Kapı açıktı, yani dördü birden merdivenlerden sersemlemiş halde geçti. Doktorun derin bir muayeneye pek ihtiyacı yoktu. Zavallı adamın birkaç saattir öldüğünü anladı. Ve işte o anda dava ilginçleşmeye başladı. Ölü adam soyulmamıştı. Ceplerinde onu, yani iyi bir aileden gelen, imkanları olan, toplumda sevilen ve kimsenin düşmanı olmayan biri olarak tanımlayan belgeler vardı. Adını vermiyorum Villiers. Çünkü bunun hikayeyle bir ilgisi yok ve yaşayan akrabalar yokken ölmüş birini bu işlere karıştırmak faydasız. Bir sonraki ilginç nokta ise, tıbbi uzmanlar onun nasıl öldüğü konusunda hemfikir olamıyordu. Omuzlarında hafif morluklar vardı ama o kadar küçüktü ki, sanki mutfak kapısından sertçe itilmiş gibiydi. Sokaktaki korkuluklardan atılmamış ya da merdivenlerden sürüklenmemişti. Ama kesinlikle başka bir şiddet izi yoktu. Ölümünü açıklayacak hiçbir şey ve otopsiye geldiklerinde herhangi bir zehir izine de rastlanmadı. Tabii ki polis her şeyi öğrenmek istedi. 20 numaradaki insanlar. Ve yine burada, özel kaynaklardan duyduğuma göre bir iki çok ilginç nokta daha ortaya çıktı. Görünüşe göre ev Bay ve Bayan Charles Herbert'e aitti. Toprak sahibi olduğu söyleniyordu ama çoğuna göre Paul Street, ülke soylularını aramak için pek de uygun bir yer değildi. Bayan Herbert'e gelince, kimse kim veya ne olduğunu bilmiyor gibiydi. Ve aramızda kalsın, derinlere inen araştırmacılar tarihin oldukça garip sularında buldular kendilerini. Tabii ki ikisi de ölen kişi hakkında bir şey bildiğini reddetti. Aleyhlerinde herhangi bir delil bulunmadığı için onları serbest bıraktılar. Ama onlar hakkında çok tuhaf şeyler ortaya çıktı. Ölü adam götürüldüğünde sabah saat 5 ile 6 arası olmasına rağmen, büyük bir kalabalık toplanmıştı. Birkaç komşu ne olduğunu görmek için koştu. Yorumlarında oldukça özgürdüler. Ve 20 numaranın Paul Street'te çok kötü bir üne sahip olduğu anlaşıldı. Dedektifler bu söylentileri sağlam bir gerçek temeline bağlamaya çalıştı ama hiçbir şey bulamadılar. İnsanlar başlarını salladı, kaşlarını kaldırdı. Herbertlerin, tuhaf olduğunu, evlerine girerken görünmek istemediklerini düşündüler. Ve böyle devam etti. Ama somut hiçbir şey yoktu. Yetkililer, adamın bir şekilde evde öldüğünden ve mutfak kapısından dışarı atıldığından ahlaki olarak emindi. Ama bunu kanıtlayamadılar. Şiddet belirtisi ya da zehirlenme olmaması onları çaresiz bıraktı. Garip bir durumdu, değil mi? Ama yeterince ilginç bir şekilde. Sana söylemediğim daha fazla şey var. Ölüm nedeni hakkında danışılan doktorlardan birini tanıma fırsatım oldu. Soruşturmadan bir süre sonra onunla karşılaştım ve sordum. Gerçekten bana davadan şaşkın olduğunu, adamın neden öldüğünü bilmediğini mi söylemek istiyorsun? Bağışlayın beni, diye yanıtladı. Ölümün nedenini gayet iyi biliyorum. Korkudan öldü. Saf, korkunç bir korkudan. Meslek hayatım boyunca bir insanın yüzünün bu kadar korkunç bir şekilde büküldüğünü hiç görmemiştim. Ki ben bir sürü ölü yüzü gördüm. Doktor genellikle oldukça soğukkanlı biriydi, tavırlarında sert bir eda vardı. Ama ondan daha fazla bilgi alamadım. Sanırım devlet Herbert'leri bir adamı ölüme korkutmakla yargılayamadı. Her neyse, hiçbir şey yapılmadı ve dava insanların aklından silindi. Herbert'ten bir haberin var mı? Diye yanıtladı Villiers. O benim eski bir üniversite arkadaşımdı. Öyle mi diyorsun? Karısını hiç gördün mü? Hayır, görmedim. Herbert'i yıllardır kaybetmiştim. Üniversite kapısında ya da Paddington'da bir adamla vedalaşıp yıllarca onu görmemek. Ve sonra ortaya çıktığında kafasının çok garip bir yerde olması. Tuhaf değil mi? Ama Bayan Herbert'i görmek isterdim.
İnsanlar onun hakkında olağanüstü şeyler söyledi. Ne tür şeyler? Sana nasıl söyleyeceğimi pek bilmiyorum. Mahkemede onu gören herkes, onun aynı anda gördükleri en güzel ve en iğrenç kadın olduğunu söyledi. Onu gören bir adamla konuştum, size temin ederim kadını tarif etmeye çalışırken iyice ürperdi. Ama nedenini anlatamadı. Görünüşe göre bir tür muamma. Ve sanırım o ölü adam hikayeler anlatabilseydi, alışılmadık derecede tuhaf şeyler anlatırdı. Ve işte yine başka bir bulmacadasınız. Saygın bir ülke centilmeni olan Bay Blank gibi biri, sakıncası yoksa ona öyle diyelim, 20 numara gibi. Çok tuhaf bir evde ne arıyordu? Tamamen çok garip bir vaka, değil mi? Gerçekten de öyle Austin. Olağanüstü bir vaka. Sana eski dostumu sorduğumda böyle garip bir kayaya çarpacağımı düşünmemiştim. Ben artık gitmeliyim. İyi günler. Villiers, Çin kutuları hakkındaki kendi benzetmesini düşünerek uzaklaştı. İşte, gerçekten de şirin bir işçilik vardı ortada.